Merhabalar, bu sunumda sizlerle 20. yüzyıl düşüncesinin en kışkırtıcı zihinlerinden Theodor Adorno'nun modern dünyaya vurduğu damgayı, yani kültür endüstrisi teorisini konuşacağız. Her gün maruz kaldığımız filmlerin, dinlediğimiz müziklerin, yani kısacası tüm eğlence dünyasının arkasında yatan ve pek de farkında olmadığımız o devasa mekanizmayı Adorno'nun keskin eleştirileriyle aydınlatmaya çalışacağız. Kültür her şeye benzerlik bulaştırır. Adorno ve Horkheimer'ın bu cümlesi aslında bütün teorinin bir özeti gibi. Düşünsenize, bir zamanlar yaratıcılığın ve özgünlüğün kalesi olan sanat artık sanki bir fabrikadan çıkmışçasına birbirinin aynısı standartlaşmış ürünlere dönüşüyor. Yani onlara göre modern kültür dediğimiz şey artık bir sistem, bir endüstri. Yol haritamız da oldukça net. İlk olarak Adorno'nun teşhisini, yani bu kültür endüstrisi dediği şey ne olduğunu anlayacağız. Ardından bu sistemin çarkları nasıl dönüyor ona bakacağız. Sonra sanatın bu sistemdeki trajik bölünmesini, psikolojimiz üzerindeki etkilerini ve en sonunda da bu eleştirinin bugün bizim için ne anlama geldiğini tartışacağız. Ve ilk bölümümüzle başlıyoruz, teşhis, kültür endüstrisi. Tabii bu kadar güçlü bir teşhisi anlamak için önce onu ortaya koyan düşünürü ve kullandığı temel kavramları tanımamız gerekiyor. Karşımızda Theodor Adorno. Kendisi sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir sosyolog ve klasik müzik eğitimi almış bir müzikolog. Totaliter rejimlerin Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde yaşamış ve bu tarihsel travmadan yola çıkarak modernliği sorgulayan Frankfurt Okulu'nun önemli figürlerinden biri. Özellikle Max Horkheimer ile yazdığı Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eser, aklın ve ilerlemenin nasıl olup da barbarlığa yol açabildiğini inceler ve kültür endüstrisi eleştirisinin de temelini tam olarak burada atar. Ve işte meselenin kalbine geldiği ki kültür endüstrisi. Bu kavram Adorno için öyle basitçe popüler kültür demek değil, çok daha derin bir anlamı var. Sanatın ve yaratıcılığın kar amacı güden bir mantıkla tıpkı bir fabrikadaki montaj bandı gibi seri üretildiği dev bir mekanizmayı anlatıyor. Ve bu endüstrinin aslı amacı bizi eğlendirip özgürleştirmek değil, tam aksine bizi pasifize etmek, sisteme uysal birer tüketici olarak dahil etmek. Peki bu endüstriyi çalıştıran görünmez motor ne? Adorno buna araçsal akıl adını veriyor. Yani her şeye kendi içinde ne anlam ifade ediyor diye sormak yerine benim ne işime yarar diye bakan bir düşünce biçimi. Bu bakış açısıyla sanat bizi sarsan, hakikate yaklaştıran bir amaç olmaktan çıkıyor ve kâr etmek, kitleleri kontrol etmek ya da yorgun zihinleri bir sonraki iş gününe hazırlamak için kullanılan basit bir araca dönüşüyor. İkinci bölüm. Sistemin işleyişi. İyi de bu devasa endüstri kontrolünü nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde sağlıyor? Hadi şimdi o görünmez dişlilerin arasına biraz daha yakından bakalım. Sistemin gücü aslında birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışan 3 temel mekanizmaya dayanıyor. Birincisi her şeyi birbirine benzeten standartlaşma. İkincisi bize farklı olduğumuz yanılsamasını satan sahte bireysellik ve üçüncüsü de tüm bu süreci normalleştiren eğlencenin ta kendisi. Şimdi bu üçlü sac ayağını biraz açalım. Adorno'nun otomobil ve film stüdyosu benzetmesi aslında dahiyane. Çünkü ona göre kültür endüstrisinin bize sunduğu o sonsuz gibi görünen seçenekler aslında büyük bir aldatmaca. Hangi pop şarkısını dinlerseniz dinleyin, hangi romantik komediyi izlerseniz izleyin, aslında hepsi ticari başarısı daha önce defalarca kanıtlanmış risksiz formüllerin birer kopyasıdır. Gerçek anlamda yenilik, sanatsal risk almak bu endüstrinin doğasına aykırıdır. Peki sistem hem bu kadar standart ve tek tipken bizi nasıl oluyor da biricik ve özel olduğumuza inandırabiliyor? İşte cevap Adorno'nun sahte bireysellik adını verdiği o müthiş konsepte saklı. Filmdeki kahramanın farklı renk bir kravat takması, şarkıdaki ufacık bir melodi değişikliği, bunlar gibi son derece yüzeysel farklılıklar, ürünün özünün aslında tıpatıp aynı olduğu gerçeğini gizlemek için kullanılan birer kamuflaj sadece. Bize bir seçim yapma özgürlüğü illüzyonu sunuluyor ama aslında hepimiz aynı formülün farklı paketlenmiş hallerini tüketiyoruz. Eğlence, çalışmanın uzantısıdır. Bu cümle, Adorno'nun belki de en rahatsız edici ama en can alıcı tespitlerinden biri. Biz eğlenceyi, iş hayatının sıkıcılığından, monotonluğundan bir kaçış olarak görüyoruz değil mi? Ama Adorno diyor ki, hayır, eğlence bir kaçış değil, tam tersine o monotonluğun bir devamı. Eğlencenin asıl işlevi bizi ertesi günkü mesaiye yeniden hazırlamak, pillerimizi şarj etmek ve en önemlisi eleştirel düşünme yeteneğimizi geçici olarak askıya almak. Üçüncü bölüm. Sanatın iki yarısı. Şimdi Adorno'nun özerk sanat dediği, yani sisteme direnen hakiki sanat ile kültür endüstrisinin uysal ürünleri arasındaki o derin uçuruma
daha yakından bakacağız. Yüksek ve düşük sanat, tam bir özgürlüğün birbirinden ayrılmış iki yarısıdır. Bakın bu cümle Adorno'nun modern kültürdeki o trajik bölünmeye bakışını ne kadar güzel özetliyor. Bir yanda anlaşılması için zihinsel çaba gerektiren, bizi rahatsız eden, eleştirel yüksek sanat, diğer yanda ise kolayca sindirilen, bizi pasifleştiren düşük sanat. Adorno'ya göre bu ikisi de tek başına eksik aslında. Onlar potansiyel olarak mümkün olan ama asla bir araya gelemeyen bir bütünün, yani gerçek özgürlüğün kırık parçaları gibiler. Bu tablo iki dünya arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Bakın, bir tarafta özerk sanat var. Amacı hakikati aramak, sizi kışkırtmak, sorgulatmak. Diğer tarafta endüstri ürünü var. Tek derdi eğlendirmek ve mevcut düzeni size yeniden onaylatmak. Biri size zorlu bir haz sunarken diğeri kolayca tüketiliyor. Ama belki de en önemli fark yapılarında gizli. Hakiki bir sanat eserinde her bir detay, her bir fırça darbesi genel formüle bir başkaldırı olabilir. Oysa endüstri ürünlerinde her bir nota, her bir espri sadece o bildik formülü bir kez daha doğrulamak için oradadır. 4. bölüm görmek ve boyun eğmek. Ve şimdi en kritik sorulardan birine, belki de meselenin en psikolojik kısmına geliyoruz. Formülü bu kadar net gördüğümüz halde neden bu oyunun bir parçası olmaya devam ediyoruz? İşte o meşhur soru. Madem formül bu kadar açık, neden bu ürünleri tüketmeye devam ediyoruz? Yani bir romantik komedinin sonunda o çiftin kavuşacağını, bir aksiyon filminde kahramanın son saniyede dünyayı kurtaracağını hepimiz biliyoruz. Peki neden hala bu filmleri izlemekten keyif alıyoruz? Bu öngörülebilirlik bize neden bu kadar çekici geliyor? Adorno'nun bu soruya verdiği cevap hem çok zekice hem de gerçekten tüyler ürpertici. Diyor ki, sistemin asıl zaferi bizim ona körü körüne inanmamız değildir. Tam tersine onun sahteliğini gördüğümüz, hatta onunla alay ettiğimiz halde onu tüketmeye devam etmemizdir. Sistemin başarısı bizim sinizmimizde gizli. Yani inanmasak bile, hatta eleştirsek bile eylemlerimizle yani tüketimimizle sisteme boyun eğiyoruz. Adorno bu karmaşık durumu açıklamak için harika bir analoji kullanır. Gazetelerdeki astroloji köşeleri. Bir düşünün, astroloji falı size bugün ilişkilerinde daha sabırlı ol gibi son derece rasyonel ve sağduyulu bir tavsiye verir. Bu birinci adım. Ama bu tavsiyenin kaynağını sizin kontrolünüzün tamamen dışında olan akıl dışı bir güce, yani yıldızlara ve gezegenlere bağlar. Bu da ikinci adım. Peki sonuç ne olur? Siz aslında mantıklı bir şey yaparken bir yandan da kaderinizin kontrol edemediğiniz dışsal bir güç tarafından belirlendiğini ve size düşen tek görevin bu sisteme uyum sağlamak olduğunu öğrenirsiniz. Bu da üçüncü adımdır. İşte kültür endüstrisi de tam olarak bunu yapar. Bizi değiştirilemez olduğunu düşündüğümüz bir sisteme uymaya alıştırır. 5. ve son bölüm. Eleştirinin mirası. Artık sona yaklaşırken Adorno'nun bu keskin analizinden çıkarmamız gereken temel dersleri bir özetleyelim ve bu önemli tartışmayı zihnimizde yankılanacak bir soruyla noktalayalım. Öyleyse Adorno'nun bu eleştirisinden bize kalan miras ne? Belki de en temel ders şu: kültür endüstrisinin en büyük tehlikesi bize kötü filmler izletmesi ya da basit şarkılar dinletmesi değil. Asıl tehlikesi başka türlü bir dünyanın mümkün olabileceğine dair hayal gücümüzü yavaş yavaş yok etmesidir. Bizi o kadar çok formüle, o kadar çok tekrar eden hikayeye boğar ki bir süre sonra bu formülün dışında bir hayat, bir sanat, bir toplum olabileceğini düşünemez hale geliriz. Kulağımızda sürekli alternatif yok diye fısıldar. Ve bu sunumu Adorno'nun hayaletinin günümüzde belki de en çok dolaştığı yerde can alıcı bir soruyla bitirelim. Algoritmaların bize ne izleyeceğimizi, ne dinleyeceğimizi söylediği, en aykırı, en bağımsız görünen işlerin bile anında sistem tarafından yutulduğu bu dijital çağda, kültür endüstrisinin dışında gerçekten özgür bir nefes alma alanı kaldı mı, yoksa çember artık tamamen kapandı mı? Bu soru belki de Adorno'nun bize bıraktığı en önemli ve en rahatsız edici mirastır.